İkinci Dünya Savaşı sonrası İsveç'i daha ileri taşımak isteyen uçak üreticisi Saab otomobil sektörüne girmeye karar verir. Saab'ın ilk otomobili yalnızca 2 kişinin ehliyete sahip olduğu 15 uçak mühendisi tarafından tasarlanır. Rallilerde büyük başarı gösteren şirketin ürettiği sıra dışı modeller çok sevilir. Ancak General Motors'un bünyesine katılınca Saab için her şey ters gitmeye başlar. Otomobil sektörünün yaramaz çocuğu Saab, yanlış markaların elinde nasıl yok oldu? Saab'ın hikayesi başlıyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra teslim olan Almanya'nın Versay Anlaşması ile uçak üretmesi yasaklanır. 1921'den sonra Uluslararası Komisyon'un kontrolünde olmak kaydıyla Almanya'nın sivil uçak üretimindeki sınırlamaları kaldırılır. Ancak kurallar ağır olduğu için birçok Alman üretici fabrikalarını yurt dışına taşır. Alman uçaklarını yurt dışına ihraç etmeyi planlayan uçak tasarımcıları Karl Clemens Bücker ve Ernst Haeckel de İsveç'te Svenska Havacılık şirketini kurarlar. Almanya'daki üretici Kasper Werke şirketinden gelen uçak parçaları Svenska Havacılık'ta montajlanmaya başlanır. 1920'lerde Svenska Havacılık ve yerli rakip Asya, İngiliz Havilland Tiger gibi diğer uçakların da montajını yapmaya başlar. 1929'dan itibaren ise şirket kendi uçaklarını tasarlamaya başlar. 1930'larda Avrupa'da büyük bir savaşın kaçınılmaz olduğu anlaşılır. Adolf Hitler aktif bir şekilde Almanya'yı, Mussolini ise İtalya'yı silahlandırıyordu. Tarafsızlığını korumaya çalışan İsveç Başbakanı Albin Hansson sınırlarını korumak için silahlanmaya karar verir. Volvo kamyon ve tank üretimine başlar. 1937'de savaş uçakları üretmek için İsveç'te iki üretici Svenska Havacılık ve Asya İsveç Uçak Kurumu adı altında birleşir. Şirketin isminin kısaltması ise Saab olur. İsveç savaşta tarafsız kalmaya çalışsa da Sovyetler Birliği'nin Finlandiya'yı işgal etmesi ülkedeki gerilimi artırır. Saab'ın ilk uçağı 1942'de keşif ve bombardıman uçağı Saab 17 olur. 1944'te ise iki motorlu bombardıman uçağı Saab 18 ve avcı uçağı Saab 21 üretilir. İkinci Dünya Savaşı boyunca birçok ülke bütün üretim kapasitesini savaş uçakları gibi askeri araçlar üretmek için kullanmıştı. Dolayısıyla savaştan sonra ne İsveç'in ne de diğer ülkelerin savaş uçaklarına ihtiyacı vardı. Bu nedenle Saab'ın üretim kapasitesiyle farklı bir alana yönelmesi gerekiyordu. Şirket en mantıklı seçeneğin otomobil olduğuna karar verir. Savaş sonrası büyük zarar gören Avrupalı üreticiler sınırlı kapasiteyle üretime başlamaya çalışırken Amerikalı üreticiler ise yerel pazardaki talebi karşılamaya yoğunlaşır. Saab da İsveç'in otomobilini üretmeye karar verir. 1945'te Saab'ın 15 uçak mühendisi otomobil projesi üzerinde çalışmaya başlar. Hedef Opel Kadett, Volkswagen Beetle gibi dönemin küçük Alman otomobilleriyle rekabet edebilecek bir otomobil tasarlamak olur. Ancak ekibin otomobil konusunda hiç tecrübesi yoktu. Öyle ki 15 mühendisten yalnızca 2 kişi ehliyete sahipti. Mühendisler 1937'de kurulan Chrysler, Fargo, Skoda kamyonlarının montajını yapan ana firmasını otomobil üretimi konusunda bilgi almak için ziyaret ederler. Umduğu bilgileri alamayan ekip Opel Kadett ve Volkswagen Beetle modellerini satın alarak araçların tasarım ve mekanik parçalarını incelerler. 6 aylık çalışma sonucu ekip ilk prototipini üretir. Araca orijinal Saab anlamına gelen Ur-Saab ismi verilir. Kanatları olmayan bir uçağa benzeyen model uçak tasarımcılarının elinden çıktığını kanıtlar nitelikte olur. O dönemde hiçbir otomobilde olmayan bu tasarım diğer araçlara göre aerodinamiğin %50 daha iyi olmasını sağlar. Motorun Alman üretici DKV'den tedarik edildiği araç 18 beygirlik güce sahip olur. Gizli bir şekilde geliştirilen Ur-Saab, dar, çamurlu orman yollarında sabahın erken saatlerinde ve gece geç saatlerde 530.000 kilometre sürülerek test edilir. Prototiplerde yapılan geliştirmelerden sonra ilk Saab 92 1949'da üretim bandından çıkmaya başlar. Şirketin stoklarında uçak üretiminden dolayı çok fazla kamuflaj yeşili boya vardı. Bu nedenle model yalnızca yeşil renkte üretilmeye başlanır. 25 beygirlik küçük motoruna rağmen çok iyi bir aerodinamiğe sahip olan Saab 92'nin maksimum hızı 105 km/saat olur. İlk yıl üretim bandından 12.000 adet araç çıkar. Şirket aracın reklamını yapmak için üretim bandından çıktıktan 2 hafta sonra İsveç rallisine katılır ve yarışı ikinci bitirir. 1952'de ise araç Monte Carlo rallisini kazanır.
Bir yıl sonra daha güçlü bir motora sahip model Saab 92B adıyla satışa çıkarılır. Farklı renk seçenekleri de sunmaya başlayan araç komşu İskandinav ülkelerine de ihraç edilmeye başlanır. 1955'te 20.000 adet satış yapan Saab 92 yerini Saab 93'e bırakır. Biraz daha büyüyen ve güçlenen model sportif oluşu ve sürüş zevki sunması ile ilgi çeker. Ayrıca 2 silindirli basit bir motora sahip araç İsveç aileleri için ekonomik olur. Geniş iç mekan hacmi sayesinde yatağa dönüşebilen koltuklar İsveçliler tarafından çok sevilir. Saab 93 şirketin Amerikan pazarına açıldığı ilk model olur. Şirket reklamlarda uçak kalitesinde otomobil sloganını kullanarak havacılık kökenine vurgu yapar. İlk yıl yalnızca 300 araç satılabilir. Aracın ralli başarısı devam eder. İsveç rallisinde aracın rakibi Volvo PV 544 olur. Şirket 1956'da Amerikan pazarı için ilk spor otomobili olan Saab Sonet'i üretir. Uçak üretimi konusunda çok tecrübeli olan mühendisler aracın gövdesini çok daha hafif malzeme olan alüminyumdan üretir. Model 0.8 litrelik küçük motoruna rağmen 160 km/saat maksimum hıza sahip olur. Ancak Saab Sonet şirketin beklediği etkiyi yapamaz ve sadece 6 adet üretilir. Şirket ralli yarışları için Saab 93'ün motorunda güçlendirme yapar. Sıfırdan 100'e ulaşma süresini 27 saniyeden 15 saniyeye düşürmeyi başarır. 1957'de Amerikan rallisini kazanan Saab, prestijini farklı kıtalara da taşır. Şirket Saab 93'ü geliştirmeye devam ederken 1959 yılında aracın station wagon versiyonunu da üretmeye başlar. Küçük bir motora sahip yakıt tasarruflu Saab otomobilleri petrol fiyatlarının yükseldiği Amerika'da talep görmeye başlar. 6.000'den fazla araç Amerikan pazarında satılır. 1960 yılında toplam 52.000 adet üretilen Saab 93 yerini Saab 96'ya bırakır. Araç daha da güçlense de sahip olduğu 2 zamanlı motor zamanının gerisinde kalmıştı. Saab mühendisleri çok daha modern olan 4 zamanlı motora geçmeye karar verir. Mühendisler yeni motor geliştirme üzerinde çalışırken 2 zamanlı motora sahip Saab 96 rallilerde büyük başarı kazanıyordu. Araç 1961, 62 ve 63 yıllarında Fransa'da düzenlenen Monte Carlo rallisini üst üste kazanır. Bu başarıda sıra dışı bir yeteneğe sahip olan Saab'ın ralli pilotu Erik Karlsson'un da büyük etkisi olur. Erik, İsveç'te milli kahraman gibi karşılanır. Saab en çok yeni motora sıcak bakmayan Erik Karlsson'u ikna etmekte zorlanır. Yeni motor üzerinde çalışan Saab hala tek modeli olan küçük bir üreticiydi. Yeni bir motor geliştirmek çok ciddi bir finans kaynağı gerektiriyordu. Şirket ise bu kaynağa sahip değildi. Bu nedenle şirket motoru başka bir üreticiden tedarik etmeye karar verir. Volvo'nun P1800 modelinde kullandığı motor dahil olmak üzere Ford, Opel ve Volkswagen motorları test edilir. Testlerden sonra Ford'un Ford Taunus modellerde kullandığı Taunus V4 motor seçilir. 1966 yılında şirket yeni bir spor otomobil denemesi yapar ve Saab Sonet 2 üretilir. Hafif olması için aracın gövdesi fiberglass'tan üretilir. Mühendisler yine küçük bir motor tercih eder. 850 cc motora rağmen aracın sıfırdan 100'e çıkma süresi 12 saniye olur. Bir yıl sonra Saab araçta daha güçlü 1.5 litrelik Ford Taunus motoru kullansa da ilginç bir şekilde sıfırdan 100'e hızlanma süresi yine 12.5 saniye olur. 1970'te şirket yeni tasarlanan Saab Sonet 3'ü pazara çıkarır. Ancak Sonet serisi istediği başarıyı yakalayamaz ve satışlar çok düşük seviyede kalır. 1974'te Sonet'in üretimi durdurulur ve şirket binek otomobil modellerine yoğunlaşmaya karar verir. Saab 1965'te 250.000. otomobilini satarken üretim kapasitesi yıllık 50.000 adete çıkar. Şirket 1968 yılında Saab 96'nın yanında büyük sınıf Saab 99'u üretim bandından çıkarır. 87 beygirlik yeni lüks model Saab'ı hızlı bir şekilde bir üst sınıfa taşır. Araç far silecekleri, ısıtmalı koltuklar gibi lüks donanımlara sahip olur. Saab'ın yerli rakibi Volvo güvenlik konusunda takıntılı olsa da 1957'de birçok üreticiden çok daha önce emniyet kemeri opsiyonu sunan Saab da araçların güvenliğini geliştirme konusunda ciddi çalışmalar yapar. Saab 99 yerel pazarda ve Amerikan pazarında fazlasıyla talep görür.
Şirket 1969 yılında İsveçli kamyon ve tır üreticisi Scania şirketi ile birleşir. Scania'nın en iyi bildiği şeylerden biri turbo şarjlardı. Scania'nın turbo şarj teknolojisi Saab modellerine de aktarılır. 1979'da İsveç rallisini kazanan Saab 99, Dünya Rally Şampiyonası'nda yer alan ilk turbo şarjlı araç olur. Model rallide gösterdiği başarılarla büyük ilgi çeker. 1970'lerin ortasında yaşanılan petrol krizinden sonra benzin fiyatları zirveyi görünce Saab V8 motorlarla rekabet edebilecek bir V4 motor geliştirmeye karar verir. 1978'de Scania'nın desteğiyle geliştirilen motora sahip Saab 900 turbo üretilmeye başlanır. Tüketiciler 143 beygirlik güçlü modeli çok beğenir. Bağımsız süspansiyona, disk frenlere, darbe sönümleyici tamponlara, ısıtmalı koltuklara, ABS'ye ve far sileceklerine sahip Saab 900 dönemin en lüks otomobillerinden biri olur. Yeni model ciddi bir satış başarısı gösterir. Saab 900'ün tasarımındaki en ilginç detaylardan biri fazlasıyla bombeli ön cam olur. Uçak kokpitine benzeyen bu cam tasarımı mükemmel bir görüş açısı sağlar. Hala savaş uçağı ve sivil uçak üreten şirket, uçak tasarımı ve üretimindeki tecrübelerini otomobillerine de aktarıyordu. Şirket, tasarım ve üretim süreçlerini geliştirmek için bilgisayar sistemleri kurar ve üretim hattını robotlarla donatarak otomasyonu arttırır. Bu yatırım Saab 900'ün kalitesini artırır ve modelin satış başarısında da büyük rol oynar. Model çeşitliliğini artırmak isteyen Saab, 1978'de Lancia Delta modelini küçük modernizasyonlarla İsveç'te Saab 600 ismiyle satmak için Fiat ile anlaşır. Küçük İtalyan üretici Lancia Fiat'ın bünyesindeydi. Saab, teknolojisini geliştirmek için farklı denemeler de yapar. Tasarım ekibi 1980'lerin başında Saab EV1 konsept otomobilini geliştirir. Turboşarjlı V16 motora sahip prototip, 285 beygirlik gücüyle etkileyici bir performansa sahip olur. 1980'lerin ortasında Fiat ile olan anlaşma daha da ileri taşınır. Saab, Fiat Croma, Lancia Thema ve Fiat bünyesindeki Alfa Romeo'nun Alfa Romeo 164 ile aynı platformu paylaşan bir model geliştirmeye karar verir. Aracın tasarımını Volkswagen Golf, Passat, Fiat Croma, Ferrari 250 GT gibi dönemin pek çok önemli modellerini tasarlayan İtalyan tasarımcı Giorgetto Giugiaro yapar. 1984'te Saab 9000 üretim bandından çıkar. Yüksek performans, iyi bir yol tutuşu, konfor, güvenlik ve stil sunan yeni model şirketi lüks otomobil kategorisinde tutmaya devam eder ve Amerika'daki satışlara destek olur. 1960'larda şirket tek modele sahipken şimdi 4 modele sahipti. Ancak 2 model Fiat'ın revize edilen otomobilleriydi. 1980'lerin ortasından sonra Saab için işler ters gitmeye başlar. Model çeşitliliğini artıran, üretim hattına yatırım yapan Saab'ın yükselen maliyetleri kar oranını düşürür ve şirket finansal krizin içine girer. Yöneticiler şirketin hisselerini başka bir üreticiye satmaya karar verir. Avrupa'da uzun süredir BMW, Mercedes gibi markalarla rekabet edebilecek, lüks modeller üretmek isteyen Amerikalı üretici General Motors, bu vizyonunu gerçekleştirmek için Saab'ın çok uygun bir şirket olduğuna karar verir. General Motors'un mühendislik, pazarlama ve finansal kaynaklarına sahip olmayı uman Saab da bu duruma sıcak bakar. 1989'da General Motors Saab'ın %50'sini satın alır. Şirket yeni ortağının kendilerine yapacağı katkıyı beklerken sadık Saab kitlesi General Motors'un sıra dışı işler yapan Saab için hiç de uygun bir partner olmadığını düşünüyordu. General Motors sabit fikirli, disiplinli bir baba figürü gibiyken Saab ise kuralsız, farklı düşünen, aykırı bir ergen gibiydi. GM küçük değişikliklerle Opel Vectra modelini üretmeyi önerse de Saab kabul etmez. Yeni model Saab tarafından geliştirilen Opel Vectra platformunda üretilen yeni jenerasyon Saab 900 olur. Araç başarılı olur ve şirket 1995'te 7 yıl aradan sonra ilk kez kar etmeye başlar. 2 yıl sonra 3 milyonuncu Saab üretim bandından çıkar. 1990'ların başında şirket daha büyük ve lüks yeni bir model üzerinde çalışıyordu. 1997'de Fiat'la ortak oluşturulan Saab 9000 yerini Saab 95'e bırakır. Model Opel Vectra platformunda üretilir. Araç yapılan geliştirmelerle yüksek güvenlik standardı sunar. Bir yıl sonra Saab 900'de yerini Saab 93'e bırakır.
Şirket, tüketicilerin sevdiği sıra dışılığını kaybetmeye başlar. Yeni müşteriler BMW, Audi ve Mercedes modellerini daha ilgi çekici bulur. General Motors, şirketin kontrolünü tamamen eline almak için 2000 yılında 125 milyon dolar karşılığında Saab'ın geri kalan hisselerini de satın alır. Artık Saab tamamen General Motors'a ait olur. GM, şirketin üretim hattını yenilemek için 450 milyon doların üzerinde harcama yapar. Şirket, ortak otomobil üretme politikasına devam eder. 2005 yılında küçük değişiklikler yapılan Subaru Impreza Saab 9-2X adıyla pazara çıkarılır. Aynı yıl SUV pazarı için Saab 9-7X üretim bandından çıkar. Ancak lüks yeni model Volvo XC90, Volkswagen Touareg, BMW X5 gibi modellerle rekabet edemez. Atılan yanlış adımlar sonucu 2008'de General Motors iflasını açıklar. Şirket, bünyesinde bulunan Hummer, Saturn, Pontiac ve Saab'ı satmaya karar verir. İsveçli spor otomobil üreticisi Koenigsegg, Saab'ı almaya niyetlense de daha sonra vazgeçer. 2010 yılında Saab, 320 milyon dolar karşılığında Hollandalı spor otomobil üreticisi Spyker'a satılır. Yapılan anlaşmaya göre motor ve aktarma organları General Motors tarafından sağlanan Saab modelleri General Motors'un Meksika'daki fabrikasında üretilecekti. General Motors yine aynı yolu izler ve Chevrolet Captiva modelinin modernize edilen versiyonu Saab 9 4X adıyla satışa çıkarılır. Satışlar yine düşük seviyede kalır. Spyker, Saab'ı küllerinden doğurmak için 2011 yılında Phoenix konsept otomobilini tanıtır. Ancak finansal sorunları olan Spyker aynı yıl iflasını açıklar. Saab bu defa NEVS yani Ulusal İsveç Elektrikli Araçlar Kurumu'na satılır. Plan Saab 9-3'ün elektrikli versiyonunu üretmekti. Ancak şirket tekrar iflas eder ve artık Saab ismini kullanmamaya karar verir. 2019'da elektrikli model NEVS 9-3 adıyla Çin pazarında satışa çıkarılır. İkinci Dünya Savaşı sonrası İsveç'i daha ileri taşımak için Saab otomobilleri doğmuştu. Yapılan sıra dışı işler sevilse de Saab yanlış markaların elinde yok oldu.